18 Mart 1915 sabahı Çanakkale Boğazı'na giren İngiliz ve Fransız Birleşik Filosu yalnızca bir askeri operasyon başlatmıyordu. O gün dünya deniz gücü tarihinin en büyük özgüven testlerinden biri yaşanıyordu. Çünkü sanayi devriminin ürünü olan çelik zırhlılar, ağır kalibreli toplar ve modern ateş kontrol sistemleri insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir ateş yoğunluğu vaat ediyordu. Ve Londra'daki amirallik hesaplarına göre sabit kıyı tabyalarının bu ateş gücü karşısında uzun süre dayanması mümkün değildi. Amiral John de Robeck, operasyonun kritik aşamasında komutayı devraldığında plan nettir. En güçlü gemiler merkez hatta ilerleyecek, kıyı bataryaları uzaktan susturulacak, ardından mayın tarama gemileri güvenli geçiş koridoru açacaktır ve gün sonunda donanma Marmara'ya doğru yol alacaktır. Fakat hesaplanmayan bir gerçek vardır. Çanakkale yalnızca bir deniz geçidi değildir. Karmaşık akıntı sistemi, dar manevra alanı ve kıyıya paralel savunma yapısıyla coğrafyanın bizzat kendisi bir savunma mekanizmasıdır. Harita hataları ve akıntı gerçeği. İtilaf kuvvetlerinin kullandığı hidrografik haritaların önemli bir kısmı 19. yüzyıl ölçümlerine dayanmaktaydı ve boğazın dip yapısı, sığlık oranları ve özellikle çift katmanlı akıntı sistemi tam anlamıyla güncellenmemişti. Karadeniz'den Marmara'ya doğru akan yüzey akıntısı gemileri güney yönüne iterken, ters yönde akan dip akıntısı özellikle dönüş manevralarında gemilerin kıç tarafını beklenenden fazla sürüklüyordu ve birkaç derecelik rota sapması bile dar boğaz koşullarında ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir navigasyon hatasına dönüşüyordu. İngiliz harp raporlarında şu ifade yer alır: "Current stronger than expected. Steering corrections insufficient." Yani, akıntı beklenenden daha güçlü, yönlendirme düzeltmeleri yetersiz. Bu kısa cümle, yüzlerce denizcinin kaderini özetler. Çünkü beklenenden güçlü akıntı, dönüş hattındaki gemileri planlanan rotanın dışına taşıyarak mayın alanına yaklaştırmıştır. Nusret ve kıyıya paralel mayın hattı. 18 Mart 1915 gecesi Osmanlı mayın gemisi Nusret, Erenköy koyuna kıyıya paralel bir mayın hattı döşediğinde aslında klasik askeri düşüncenin dışına çıkılmıştı. Çünkü İtilaf planlamacıları mayın hatlarının boğaz eksenine dik yerleştirileceğini varsaymış, dönüş alanlarının temiz olduğu kanaatine varmıştı. Fransız zırhlısı Bouvet, saat 13.58'de dönüş manevrası yaparken büyük bir patlamayla sarsıldı ve yalnızca birkaç dakika içinde sulara gömüldü. Patlama öylesine ani gerçekleşti ki birçok denizci kurtarma filikalarına ulaşamadan gemi yan yatmış ve kaybolmuştur. Bu olay yalnızca fiziksel bir kayıp değil, donanma moralinin kırılma anıdır. Ateş kontrolünün çöküşü. İngiliz Dreadnought'u HMS Queen Elizabeth, uzun menzilli atışlarla tabyaları susturmayı hedeflemişti. Ancak yoğun duman, karşılıklı ateş ve görüş kaybı nedeniyle mesafe düzeltmeleri sağlıklı yapılamamış, sabit hedef yerine yer değiştiren obüs bataryalarıyla karşılaşılmıştır. Rumeli Mecidiye tabyasından gelen raporda şu ifade geçer: "Düşman ateşi yoğun, ancak atışlar düzensiz, isabet oranı düşmektedir." Bu satır, teknik üstünlüğün her zaman saha hakimiyeti anlamına gelmediğini gösterir. Mayın tarama başarısızlığı. Operasyonun en zayıf halkası mayın tarama gemileridir. Sivil mürettebatlı bu tekneler, yoğun topçu ateşi altında görev yapmaktan çekinmiş, gece yapılan denemeler akıntı nedeniyle başarısız olmuş ve sabah saatlerine gelindiğinde mayın hattının önemli kısmı yerinde kalmıştır. EMS Irresistible ve EMS Ocean'ın ard arda mayına çarpması, artık operasyonun sürdürülemez hale geldiğini göstermiştir. Eğer donanma bir saat daha ısrar etseydi, mayın hattı aşılabilir miydi? Bouvet'in batışı tamamen mayın kaynaklı mıydı, yoksa mühimmat patlaması etkili oldu mu? Haritalar tam güncel olsaydı, rota sapması önlenebilir miydi? Geri çekilme kararı erken miydi? Bu sorular,
18 Mart'ın hala tartışılan teknik yönleridir. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı yalnızca bir askeri savunma hattı olarak değil, coğrafya, akıntı, mayın ve insan direncinin birleştiği bir mühendislik savaşı olarak tarih sahnesine çıktı. O gün geçilemeyen yalnızca dar bir su yolu değildi. Aynı zamanda modern savaşın mutlak üstünlük iddiasıydı. Boğaz geçilmedi. Çünkü savaş yalnızca silah gücüyle değil, hesaplanamayan değişkenlerle kazanılır.